Selamlar, The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar başlamadan önce geleneksel selamlamamızı yapalım. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Kadir Işık. Mehmet Emin Düştü, Mahmut Ali Aşçı, İlhan Karayel, Helio, Umutcan Dikenyol, Emir, Hakan Öksüz, Sadri Alışık, Find the Light in the Dark ve Eren Gedik'e kanalıma üye katılım ve destek oldukları için canı gönülden teşekkür ederim. Dragon'un 2. sezonu çok az bir vakit kala HBO son bir fragman daha yayımladı. Açıkçası bunu beklemiyordum, hoş bir sürpriz oldu. Genel olarak merakı yükselten bir müzik ve içerikle dolu olduğunu söylemem gerekir, en azından benim için. Ayrıca kafada soru işaretleri de yaratan bazı kısımlar var. Bu sebeple internetteki Reddit'teki House of the Dragon sayfası ile bir başka sitede bazı fikirlerde okudum. Kafama yatanlara değineceğim. İlk sahne Daemon'ın Demirtaht odasına girmesiyle başlıyor ki bu biraz da ilk sene yayımlanan fragmanda da paralellik olmuş. Rhaenyra'nın gençliği içeri giriyor ve Daemon'ı tahtta buluyordu, lakin bu sefer Daemon içeri giriyor ve taht salonunda tamamen boş. Kısa bir an tahtın iki yanında Aegon'un kişisel arması olan altın renkli Targaryen simgesini görünüyor ama Daemon yürürken bu sancağı görmüyoruz. Belki karanlıkta kaldığı içindir, belki de başka bir sahneye ait de olabilir. İlk sahnede gündüz iken diğerinde gece zira. 1-2 saniye sonra da yine taht odasına merhum Kral Viserys'e ait tacın yere düşüp yuvarlandığını görüyoruz ki şu an taç Rhaenyra'ya ait. Işık süzmesinden yine gündüz olduğunu düşünüyorum, yani Daemon'ın içeri girmesi ve tacın düşmesi sahnesi aynı zamanda Daemon'a ait ama gece vakti sancaklı taht bağlantılı mı bilmem. Bu sahne ayrıca Game of Thrones'ta Dany'e gösterilen taht imgesini de anımsatıyor. Siyahlar için yayımlanan fragmanda Daemon'ın nerede olduğunu bilmediğimiz bir yerde gece vakti üstlük ile dolanırken görmüştük. Yüzünde meraklı, ne olduğunu anlamaya çabalayan bir ifade vardır, kafası karışık gibiydi. Çok emin olamasam da ya Rhaenyra'ya yapılan saldırı gecesinde sesleri duyup kalktığını ya da Harrenhal Kalesi'nden bir sahne olduğunu düşünmüştüm. Gece vaktiydi ve duvarlar bende Harrenhal'ı anımsatıyor. Üstündeki kıyafete dikkat ederseniz son fragmanda taht odasına girdiği kıyafetle aynı demektir ki bu sahnelerin hepsi bağlantılı. Daemon'ın en fazla bir bölüm sonra Harrenhal'a saldırı düzenleyeceğini de farz edersek eğer, kraliçe düzenlen suikast sahnesiyle bir bağlantısı görünmüyor koridor sahnesinin, zira Daemon uzakta olacak. Onun bir başka saldırısının daha sonra kitaplara göre giderse tabi Bracken yerleşkesi olacağını bildiğimizden koridorda yürüme sahnesi Harrenhal'dayken gerçekleştiğini tahmin ediyorum. Fragmanın devamında Daemon kral topraklarına gideceğiz diyor. Bu sebeple oraya gittiği bir sahne olabilir diye de düşünsek bile Daemon ortalıkta dolanırken kimsenin görüp duymaması saçma olur. Gizli geçitlerden gelse herhalde ana kapıdan içeri girmezdi taht salonuna. Zaten belirttiğim gibi gündüz gözüyle geliyor içeri. Dahası zaten Rhaenyra'nın tacının düştüğünü gördüğümüze göre de bu gerçek bir sahne değil. Yani muhtemelen internette konuşulduğu gibi bu sahne bir imge. Yani Ölümsüzler Evi'nde Daenerys'in gördüğü gibi cadı Alice Rivers'ın diziye dahil olduğunu ve orada yaşadığından, Harrenhal sahnelerinde görünmesini beklediğimiz için Daemon'a imgeler gösterdiğini tahmin ediliyor. Kitapta kadının Daemon'un üstünde hiçbir tesiri olmadığını, prensin onun güçlerine karşı bağışık olduğu öğreniyoruz ama işin özünde aralarına neler geçtiğini de bilmiyoruz. Bu sebeple Ryan ve ekibi bu kısmı arzu ettikleri gibi doldurabilirler. Yine de kadın bir şey denemişse bile başarısız olmuş olmalı, zira kale Daemon'un elindeyken cadıdan bir daha bahsedilmiyor kitaplarda. Konuyu fazla dağıtmadan devam edelim. İnternette konuşulan kurama göre Alice Rivers, Daemon'un aklını çelmek adına ona tahtta geçseydi neler olacağını bir imgeyle gösteriyor. Belki de bu şekilde onu Rhaenyra'ya kışkırtmak istiyor. Kendisini de Daemon'un kraliçesi yapmak istiyordur, bilemeyeceğim. İlerleyen sahnelerde gizemli bir Valyria görünümlü kadını ve sonra Daemon olduğunu düşündüğümüz kişiyi özel bir an yaşarken de göreceğiz. Bunlar imgeyle bağlantılı mı? Bazıları öyle olduğunu düşünüyor. Bazıları bu özel anda görünen kadının Aemma Arryn Targaryen olduğunu düşünüyor. Daemon kral olsaydı Aemma ile Viserys değil Daemon evlenirdi durumundan yola çıkarak tabii böyle bir düşünce kapılmışlar. Aemma'yı oynayan oyuncunun isminde 2. sezon isim listesine görüne dair bazı söylentiler çıkmıştı, hatırlarsanız. Bir flashback olabileceği konuşulmuştu. Özetle toparlarsak Daemon Viserys yeni kral olsaydı nasıl bir yaşamı olurdu sorusuna cevap olması için gösteren bir imgeden bahsediyoruz. Konuşulan bu. Kafama yattı. En azından imge gösterildi konusunda kesinlikle hemfikirim ama içerik tam olarak böyle mi emin değilim. Gayet mümkündür aslında, bilhassa Rhaenyra'nın Daemon'dan bağlılık yeminini tekrar istediği sahne göz önüne alındı ama Daemon gördüklerinden etkilenmişe benziyordu. Bu fikre ek olarak ben de olası başka bir fikir belirteyim. İmgenin parçası olduğunu düşündüğümüz bir sahnede Rhaenyra'nın tacının yere düştüğünü gördük.
Çoğu kişinin bu konuya değinmediğini, gözden kaçırdığını fark ettim. Alice imgeler gören bir kadın. İleride Eamon'da da bu konuda ufak bir yardımı dokunup aradığı kişiyi bulmasını sağlayacak. İmgeler genelde gelecekle ilgili olur, geçmişle ilgili ya da olasılıklarla ilgili değil. Tabii onları da kapsayabilir. Deni'nin kitap sahnelerinde hepsini kapsadığını gördük. Tabii bana göre taht sahnesi gelecekle ilgili bir olayın simgesi olarak anlatımı, özellikle de Ryan dizi Deni ile bir bağlantı kurmak istemişse tahta yaklaşan Daemon'un tahta alamayacaklarını gördüğü bir sahneyi izleyecek olabiliriz. Yani bunu haber eden bir sahne. Düşen taç buna bir gönderme. Yoksa Daemon kral olsaydı ne olurduyu gösteren değil. Benim tahminim Daemon bu imgeyi yorumlayarak Rhaenyra'nın liderliğini ve kraliçe olarak diyarı birleştirici gücünü sorgulayacağı bir duruma gelecek. Zira imge onun başarısız olacağını gösterecek. Bu sebeple onun yerine kendisinin başarılı olabileceğini düşünmeye başlayabilir. Tabii kitaplarda Daemon taht meselesine Rhaenyra'ya hiçbir yamuk yapmadı. Dizide de beklemiyor ama gerilim yaratmak adına Daemon'a bir gelgitler yaptırabilirler belki. Yahut bu imgeyi Daemon'un dağ başına buyruk hareket etmesi için kullanabilirler. Bu sayede Daemon'un hamleleri ileride imgeyi gerçeğe dönüştürebilir. Hani kendini gerçekleştiren kehanet meselesi. Bütün suçu erkeklere attıkları bir başarısızlık hikayesi yazmaya niyet etmedikleri sürece böyle minik bir yaklaşımı kabul edebilirim. Açıkçası dizinin feminist etkisiyle kadınları erkek kumarında bir kurban ve kukla haline getirildiğini düşünüyorum. Zaten geçmişteki bazı açıklamalar o minvalde bile denebilir. Senaryoda denge sağlanmadığı bir gerçek olduğu için kaş yaparken göz çıkartıyor Ryan'ın ekibi. Game of Thrones'un en azından bu tür konularda çoğu zaman bir dengesi vardı. İmge sayesinde geçelim artık. Arka planda Rhaenyra demir tahtta oturan Targaryen sadece bir kral veya kraliçe değildir. Ayrıca diyarın koruyucusudur da diyor. Bu muhtemelen Fatih'in kehanetine bir gönderme, ondan aldıkları mirasa işaret. Aslında Fatih'in ana amacının kuzeyden gelen tehdide karşı diyarı birleştirip korumak olduğunu ve bunun ancak tahtta bir Targaryen oturduğu sürece mümkün olduğunu düşündüğü göz önüne aldığımızda tahtta geçen krallar için ayrıca diyarın koruyucusu unvanı daha anlamlı bir hale geliyor. Tahtta oturanlara asıl amaçlarını hatırlatan bir matra gibi bir şey. Bu söylenirken Sur'a gidiyoruz tabii ki. Lord Clegane Stark sırtında buz kılıcı ve yanında Jace var. Ardından Alicent göl gibi bir yere gidiyor. İçliğiyle göle karşı kederli baktığı sahnenin öncesi muhtemelen kendini suya falan atacak herhalde, bilemedim. Torununa yapılan saldırı sonrası olabileceği fikrine hala tutunuyorum. Luke için Rhaenyra'ya keder duyduysa bilemem ama çok saçma olur böyle bir bunalımlı hali. Bir sonraki sahnede Sismok uçuyormuş, hala ejderhaları net olarak tanıyamıyorum uzaktan maalesef. Ben Syrax sanmıştım. Son iki sahnede de yumurtalar ve kara kraliçeyi görüyoruz. Asıl ilgi çekici olan bunlar arasında 3 ejderha yumurtası sahnesi zaten. Renkler çok belli olmuyordu ama kamera arkasından bir fotoğraf yayımlanmış. Ekranda göreceğiniz üzere bu 3 yumurta Daenerys'e verilen 3 yumurta ile birebir aynı renk. Anlaşılan Ryan Dany'nin yumurtalarının kökenine bir açıklama getirmek istiyor. Bu resmi bir bilgi mi yoksa sadece kendi hayran kurgusu mu, Ryan'dan açıklama gelene kadar bilemeyiz ama fikir hoşuma gitti. Kitap Yahudisi. Rhaenyra dans ekide Dany için iz düşüm konumunda. İkisi de kara kraliçe olarak dansta silahları temsil ediyorsa madem, birbiriyle paralellikleri varsa bu durumda Dany'nin ejderhaların onun ejderhasından gelmesi simgesel olarak bence güzel. Kimi hayran Dany'nin yumurtalarının Dreamfire'dan geldiğine inandığı için çok hoşlanmadı ama resmi olarak açıklanan bir şey olmadığı için Ryan arzu ettiği gibi bir yönde bir gönderme yaptı, özgür görünüyor ki resmi bilginin Ryan ve ekibini durdurmadığını da biliyoruz. Yani daha önce de kitapta ters birçok şey yaptılar daha ilk sezonda ve daha da yapmaya devam ediyorlar. Neyse, fikri beğendim. Martin eğer Dreamfire diye düşünürse fikirden Jason kalınca Syrax daha uygun olur. Sonraki sahnelerde kırar topraklarını sağa sola koşan insanları, elleri havaya kaldırmış halkı görüyoruz. Muhtemelen cenaze töreni ve ardından çıkan isyan ilgili sahneler. Tekrar Sismok ve kraliçeyi ejderha kayasında düşünceler içinde görüyoruz. Kendisinin imkansız pozisyonda olduğunu ve tahtının düşman tarafından gasp edildiğini söylerken dinliyoruz. Yanında Rhaenys var. Luke'un cenaze töreni muhtemelen. Arada da Yeşiller fragmanından gördüğümüz Aegon'un taht odasına giriş sahnesini yeniden görüyoruz ki dikkat ederseniz tahtın yanında kişisel arması yok. Bir sonraki sahnede kraliçe tek başına duruyor ve bir kılıç atıp doğrultuyor. Kendini psikolojik olarak savaşa hazırladığını tahmin ediyorum. Açıkçası kılıç kullanacağını sanmam, zira kadınlara silah eğitimi verilmedi, biliyorsun o da hiç ilgi duymamıştı. Belki de öğrenmiş olmayı diliyordur. Daemon ve Rhaenys'i görüyoruz. Prens kral topraklara gidiyoruz diyor. İkisi de zırhlı. İlk bölüm olduğunu tahmin ediyorum. Konuşulanlara göre önceki fragmanda Yeşillerin ikiz şövalyesi Eric'in akreplerle burçlarda gördüğümüz sahneyle bağlantılıymış. Gökyüzüne bakıyordu şövalye, hatırlarsanız.
İkisi ejderhasıyla uçup şehre geldiği ve akrepleri görünce geri döndükleri söyleniyor. Sanırım şehrin mevcut güvenliğini denetlemek istemiş olabilirler diye düşünülmekte ve gayet makul. Rhaenys oynayan oyuncu kendisinin daha çok ejderha sahnesi olduğunu söylemişti. Bu sebeple böyle bir sahne bekliyorum. Daemon'un oğula karşılık oğul planını da bundan sonra göreceğiz. Muhtemelen akrepleri gördükten sonra Daemon'un şehre gizlice girip beyaz solucanı aldığı ve kadının da bu planı önerdiği düşünülüyor. Şehre girdiğini biliyoruz, aslında bu konuda bir sızıntı var tabi, yalan değilse. Kitaplarda Daemon Harkonnen'a saldırmış Luke olayı olurken, yani kraliçenin yanında bir değildi haber aldığında. O kadın da haber gönderip olayı tertiplemesini söylüyordu. Birebir Daemon'un gitmesi hoş bir değişiklik olabilir, hikaye olumsuz etkilemiyor neticede. Yeni sahnede Yeşillerin küçük konseyini görürüz. Arkada altın renkli bir Westeros haritası da var. Aegon bu konuda ne yapacağız derken elinde Valyria hançerini tutuyor. Alicent ve Aemond'u kalede şehri izlerken görürüz. Sonra Otto elimizdekileri kullanmayız derken Alicent de dikkatli hareket edin diyerek uyarıyor. Artık ne plan yapıyorlarsa. Tahminen Aemond Luke haberini getirdikten sonra olabilir bir konsey. Diğer sahnede tekrar Aegon'u görürüz, başka bir sahne. Başlarım haysiyetini intikam istiyorum diye öfkeli bir çıkış yapıyor ki bunun da oğlunun öldürülmesi sonrası olduğu bariz. Aemond bir bakış atıyor abisine. Sonra da önceki fragmanlarda gördüğümüz Rooksrest Kalesi'ne orduların gelişi sahnesi tekrar görülüyor. Bu sezonun odak savaşı bu olacak zaten, biliyorsunuz. Daha dar açıdan Lannister askerlerini de görüyoruz. Akabinde Otto'yu görüyoruz yeniden. Haber diyara yayıldı derken orman içinden uçan bir haberci kurgun gösteriyor. Hoş bir açıdan göründüğünü söylemem lazım. Hoşuma gitti. Kuzgunun ardından yine Rooksrest ormanlarına doğru uçan Bella'yı görüyoruz. Otto devam ediyor. Büyük haneler yanımızda olacak. Odada Aegon ve Cole görünüyor. Benim tahminim Aegon'un dedesine sen çok pasifsin, daha saldırgan bir kralene ihtiyacımız var sözünü edip onu vazifeden aldığı sahne olacak bu. Bir sonraki sahne yine aynı kaleye ait farklı bir açıdan ordular çıkıyor ve ormanda konum alıyor. Tekrar Ejderha Kayası'na dönüyoruz. Önceki fragmanda gördüğümüz akşam yemeği, söylenen doğrusu ejderha tohumlarını da katıldığı bir yemekti. Zırhlı Daemon ölmeye bu kadar hevesli olacaklarını düşünmemiştim diyor. Tahminen ejderha tohumları için söyledi. Bir de yüzükle eline vurgu sahnesi var ki ileride önem arz ediyor. Akşam yemeğine Velaryon donanmasının geldiği ve Corlys'in kraliçe donanmanın emrine amade olduğunu söylediği bir başka sahne takip ediyor. Daemon'ı ejderhayla uçup giderken görürüz ve sonrasında Rhaenyra ile aynı odada olduğu başka bir sahne. Daemon diyarın tek umudu onu birleştirecek güçlü bir lider diyor. Rhaenyra da beni kraliçem ve hükümdarın kabul ediyor musun diyor ama fragmanda cevap veriyormuş gibi bir imaj yaratmamışlar. Bilhassa kraliçenin bakışı hayal kırıklığına uğramış gibi gösterildiği için. Arkadan Aegon zırhlar içinde başkentin tepesine Sunfire ile uçarken görülüyor. Fitre pek iyi değil herhalde, ejderha işte güzel görünmüyor. Yani inşallah fragmanın fitresindendir. Kendisinin nereye gittiğini bilen biliyor. Arkadan zaten nereye gittiği görünüyor gene. Yalnız orduların ormandan çıkış sahnesi daha önceki ormandan bir tık farklı, bir tane kale eklemişler. Sihirli bir kale galiba arkadaşlar. Yeşillere dönüyoruz. Alicent bu anlamsız savaş bitmeli diye ahlaklık yapıyor. İşte böyle çelişkili, birbirine zıt, dengesiz şeyler hiç sevmiyorum. Önce prensesle can dostu, sonra kendisinde bir yalan söyledi. Babasını da işinden atıldı diye can düşmanı kesildi. Sonra akşam yemeğinde vicdana geldi, imana geldi. Hadi gene dost olalım dedi. Kocası ölürken bir yanlış anlama onu oğlum kral dedi. Savaş çıkacağını bile bile aslında bu hamleyi yaptı. 2 tane çocuk öldükten sonra herhalde savaş ağır geldi ablamıza. Ne olacağını düşünüyordu ki? Anlamsız olduğunu görmüş. Akıllarınca kadın karakterleri güçlü, olaylarda masumiyetini koruyan kişiler olarak resmetmek istiyorlar. Lakin böyle gelgitler onları zayıf gösteriyor. Özellikle Alicent'i. Kitaplara uygun olsaydı bu kişilikler, bu kadın cazgır cazgır sonuna kadar mücadele eden, tuttuğunu koparan çirkef biri olurdu. Evet, iyi bir insan olmaz, lakin en azından çelişkili zayıf biri olmazdı. Rhaenyra da kitapta bunun gibi cazgır ve çirkef. Birbirlerine benziyorlar, yani bu sebeple çok anlaşamadılar belki de. Çivi çiviyi söküyor. Neyse biz devam edelim. Aemond kazanmamızı istemiyor musun diye sorunca Alicent de bu şekilde değil cevabını veriyor. Arada Daemon'u Harkonnen'a inerken görüyoruz. Tekrar Aemond ve Alicent'e dönüyor sahne. Aemond Cole ile konuşuyor ve Alicent düşmana karşı sevgi besliyor, bu onu aptal yapıyor diyor. Tekrar Sur'a gidiş sahnesini görüyoruz. Yeni bir şey değil bu zaten ama ilk başta gördüğümüz Sur sahnesinin devamı geliyor. Arkasından Cregan'ın yüzü net görünüyor. Bella düşman ordusu kovalıyor. Cole da ardında ejder varken ormana doğru kaçıyor. Boynunda kral ele zinciri var. Larry Strong devreye giriyor ve dışarıdaki düşmanla kılıçla savaşılabilir ama içerideki düşman sinsi de derken arka planda Rhaenyra'yı hali harap görüyoruz, yas halinde ağlıyor. Aynı şekilde Aegon'da görünüyor. Çocukların ölüm haberleri sonrası belli ki. İkiz şövalyerin dövüşü geliyor ardından ve Daemon yine koridor sahnesinde görünür. Arkadan Aemond görünüyor. Bir kadına sarılmış vaziyette kendini rahatlatmaya çabalıyor. Sanırım dizine yatmış.
9. bölümde gördüğümüz general kadını madam olduğu neredeyse kesinleşmiş gibi oyuncunun elinde bir yara izi varmış. Bu sahnede görünüyor ve zaten 2. sezonda olacağı doğrulanmıştı. Bir gece sahnesinde bir adam gölet gibi bir yere girip düşüyor ama fazla bir şey yok. Kamera hoş bir efektle dönerek Valerian gemisine dönüşüyor ve Valerian piçi Ellen'i net bir şekilde görüyoruz. Niye kel yapmışlar bu çocuğu anlamadım. Çünkü hiç Valeria'ya benzemiyor bu şekilde. Arkadan gelen sahne bayağı bir tartışma yarattı. 3 kadın ortasında Valeria görünümlü biri dans ediyor gibiler. Kim bu kadın, nerede? Myssaria'nın genel evinde gösteri mi var yoksa Kızılkale'de mi? Karakterin ismi Cooper Penny'ymiş. Muhtemelen bir zaniye. Daha sonra Damon'e malum bir sahnesi olduğu için beyaz solucanın kadınlarından biri olduğunu düşünebiliriz. O yemekteki el sahnesi işte buradaki el sahnesiyle aynı, yani yüzük aynı yere takılı. O yüzden Damon olduğu kesin gibi. Bu durumda okuduğum bir kuram doğru olabilir. Mysteria planı yaptıktan sonra Egan'ın dikkatini dağıtmak adına kadınları gönderir. Yani kadın dikkat dağıtıcı unsur olarak kullanılır. Bir diğer sahnede Damon'ın diğer kızlarını görüyoruz. Ejderhası olanı. Korkulu gözlerle yeşil bir alandadır. Bana biraz ejderha kayısının çenesi gibi geldi. Birkaç gündür konuşulan bir sızıntı var. Doğru değildir umarım. Kendisinin vahşi ejderhalardan Ship-Eating'i kendine bağlayacağı söyleniyor. Bu da dikkate değer ejderha tohumları açıklanmasına rağmen isimleri Needles'ın neden açıklanmadığını sebep olabilir. Silver Deney gibi önemsiz bir ejderha tohumu bile biliniyor dizide. O kadar boş ejderha varken bunu yapmaları kabul edilebilir gibi değil ama doğruysa vakti geldiğinde içimi dökeceğim arkadaşlar. Şimdilik tek söyleyeceğim, Dan ve David'den ders almamışlar. Sahnelere devam edelim. Tekrar Bella'yı görüyoruz. Yeşillerin ordusuna saldırıyor. Evet, bu kızlar kitapta savaşmıyordu ama işte malum. Myssaria'yı görüyoruz. Savaşmanın birden fazla yolu var diyor ki Damon'a söylediğine şüphe. Arkasından kan ve peynir sahneyle görünüyor. Video başında bahsettim. Damon ve Cooper sahnesi görünüyor ki kadının Emma olduğu konusunda fikirler vardı demiştim. Kadın başka daha genç ve bu kişi Cooper. Bıçaklı bir sahne var. Alicent'e doğrultuluyor. Emin olunmasa da Rhaenyra'nın av sahnesinde üstünde olan bıçak olduğu düşünülüyor. İsyan sahnesinde Alicent ve kızı kaçarken görülüyor. Tekrar Rook's savaşı var. Ölen askerler, Rhaenyra'nın ejderhasına saldırısı ve Aemond'un saldırısı. Son sahnesi Rhaenyra'nın Vermithor'un önünde durması ve savaş geliyor ve belki de ikimiz de kazanamayız sürü. Aslında teknik olarak savaşı yeşiller kazanıyor. Aegon'un ismi kral olarak tarihte yerini alırken Rhaenyra sadece birkaç gün tahtta oturmayı başarıyor. Lakin ismi asla listeye eklenmiyor. Resmi olarak taht Viserys'ten Aegon'a geçmiş oluyor. Buna rağmen temelde iki taraf da kaybediyor. Çünkü günün sonunda hepsi de ejderhalarıyla öldü. Hanenin çöküşüne sebep oldular. Bu diziyi izlerken eğlenelim ama savaşın özde ne kadar iğrenç bir şey olduğunu ve sonuçlarının ağır olduğunu da öğrenelim tabii ki. Elbet gerekirse insan savaşmak zorunda kalır ama kişisel hırslar için olursa çok anlamlı kalmıyor. Görüyorsunuz bu dizide de. Herkesi ve her şeyi yakıp yıkıyorsunuz. Neyse. Eğer fragmanda göründüğü gibi ise bizi iyi bir yıl bekliyor olabilir. Tabii eleştireceğim çok şey olacağına ne şüphe. Sizin fragmanla ve yeni sezonla ilgili düşünceleriniz nedir? Yorumda belirtin lütfen. Daha fazla kişiye ulaşmak ve kanalımızın büyümesine yardımcı olmak adına da lütfen videoyu paylaşmayı, beğenmeyi basmayı da unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.